Hogwarts'ta her zamanki gibi karanlık ve soğuk bir geceydi. Sırlar Odası'nın yeniden açıldığına dair söylentiler okulun dört bir yanında korku ve endişe yaratmıştı. Herkes yaşananların sorumlusunu arıyordu ve gözler o zamanlar 3. sınıf öğrencisi olan Rubeus Hagrid'e çevrilmişti. Hagrid, yasak ormanın derinliklerinde saklanmış, endişe içinde Aragog'u kontrol ediyordu. Aragog, onun bulup büyüttüğü devasa bir akromantulaydı. Onun masumiyetine inanıyordu ama okulda işler farklı ilerliyordu. Hagrid kalbinin derinliklerinde bir huzursuzluk hissediyordu. Bir şeylerin ters gittiğini biliyordu. O gece Hagrid karanlıkta Aragog'un yuvasına ulaştığında soğuk bir rüzgar esti ve ağaçların arasından bir gölge belirdi. Tom Riddle elinde parlayan bir asayla karşısına çıktı. "Seni burada bulacağımı biliyordum Hagrid," dedi, sesi soğuk ve tehditkar. Hagrid şaşkınlıkla geri adım attı. "Tom, burada ne yapıyorsun? Bu olanlarla benim bir ilgim yok," diye haykırdı. Ama Tom Riddle'ın gözleri acımasız bir kararlılıkla parlıyordu. "Bu yaratık Aragog öğrencilere saldırıyor. Senin onu koruduğunu biliyorum," dedi ve asasını doğrulttu. O anda Profesör Dumbledore ve diğer öğretmenler ortaya çıktı. Riddle, dramatik bir şekilde Hagrid'i işaret ederek, "İşte suçlu burada, Sırlar Odası'nı o açtı ve Aragog'u serbest bıraktı," diye bağırdı. Dumbledore, Hagrid'e acı dolu gözlerle bakarken Hagrid'in elleri titriyordu. "Hayır, ben yapmadım. Aragog masum, o kimseye zarar vermez," diye haykırdı. Ama Tom Riddle'ın iddiası herkesin gözünde onu suçlu yapmıştı. Hagrid, seherbazlar tarafından sertçe yakalandı ve sürüklenerek götürüldü. Aragog ise korkuyla yuvasına çekildi. Dumbledore acı bir şekilde başını sallayarak Hagrid'e son bir kez baktı. "Üzgünüm Hagrid," dedi. Azkaban'a götürülen Hagrid, soğuk ve karanlık hücrelerde, umutsuzluk içinde hapsedildi. Ruh emiciler, onun neşesini ve umutlarını emdikçe Hagrid masum olduğunu bilmenin acısıyla mücadele ediyordu. Hogwarts ise Riddle'ın yalanlarıyla bir süre daha karanlıkta kalacaktı. Ama Hagrid bir gün gerçeğin ortaya çıkacağı umudunu kaybetmiyordu. Gerçek er ya da geç gün yüzüne çıkacaktı.